Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan. Bugün size caz tarihinin efsane ismi Duke Ellington'ın konser öncesinde kulisteki ritüellerinden, alışkanlıklarından ve bir takım garip batıl inançlarından bahsedeceğim. Jam Session'da anlattığımız hikayeleri beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta yorumlarda Duke Ellington Orkestrası'ndan en çok dinlemeyi sevdiğiniz parçaları yazabilirsiniz veya sorularınız varsa iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Efendim hiç kuşku yok ki caz dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri, ilk bilinen isimlerden biri Duke Ellington. Piyanist, besteci, aranjör, harika bir band leader hepsi var Duke Ellington paketinde ve gerçekten de caz tarihine imza atmış, çok önemli parçalar yaratmış, 1000'den fazla parçada imzası olan bir isim. Bundan 100 yıl kadar önce birçok önemli caz müzisyenine okul olmuş ve hala günümüzde de varlığını devam ettiren bir orkestra kurmuş Duke Ellington Orkestrası. Tabii bununla da kalmıyor. Muhteşem bir stil sahibi, giyimine kuşamına çok önem veriyor Duke Ellington ve bununla beraber birçok garip batılı inancında sahibi. Şimdi birazdan bunlardan bahsedeceğiz ama önce biraz Duke Ellington'ın hayatından bahsedelim. Cazın içindeki yerinden bahsedelim. 1899 yılında, yani aslında caz adını almadan önceki yıllarda, ragtime dönemlerinde Washington DC'de doğuyor. Yani başkentte doğuyor Duke Ellington. Hem annesi hem babası müzisyen olduğu için erken denebilecek bir yaşta 7 yaşında o da piyano çalmaya başlıyor. Ve o dönemin ragtime müzisyenlerini, ragtime piyanistlerini dinleyerek onları taklit etmeye çalışarak piyano kabiliyetini geliştirmeye çalışıyor bir yandan ve bu arada bir yandan da çok iyi resim yaptığı söyleniyor Duke Ellington'ın. Hatta 15 yaşına geldiğinde bir sanat okulundan bir burs kazanıyor. Ancak müziği daha çok sevdiği için ve bir müzisyen olmak istediği için bu bursu reddedip müzik alanında ilerlemeye devam ediyor. Bir yandan resim yeteneğini kullanırken billboard boyacılığı yaparak bir yandan da kafe ve restoranlarda ragtime çalarak, işte piyano çalarak para kazanıyor. Ama 18 yaşında artık ismini nispeten müzikal anlamda duyurmaya başladığı dönemde bir grup kuruyor. Grubun da adı The Duke Serenaders. Bu grupla birlikte Washington DC'de oldukça başarılı oluyor, ismini duyuruyor ve sonrasında 1920'lerde New York'a yerleşiyor ve New York'ta birçok önemli caz müzisyeni ve önemli müzikal bestecisiyle tanışıyor. Oradaki müzikal çevresini genişletiyor. Derken bir gün işte bu çevre sayesinde aslında New York'un ünlü kulüplerinden Cotton Club, Duke Ellington'ı konser vermesi için, hatta düzenli konserler vermesi için davet ediyor. Aslında olay şöyle gelişiyor. Cotton Club'ın niyeti ilk etapta Duke Ellington'ı değil, Louis Armstrong'un hocası olarak tanıdığımız, Louis Armstrong'un ilk girdiği orkestralardan biri olan King Oliver Orkestrası'nı davet etmek, ama King Oliver bu teklifi bir şekilde reddediyor ve bu projenin içinde yer alacak bestecilerden biri olan Jimmy McHugh, Cotton Club'a tamam okey King Oliver Orkestrası gelmiyorsa Duke Ellington'ı mutlaka çağırın diyor. Yani onların öyle bir tanışıklığı var o dönemde. İşte Duke Ellington'ın New York'ta tanıştığı müzisyenlerden, bestecilerden biri Jimmy McHugh. O da çok önemli bir müzikal bestecisi. Jimmy McHugh diyor ki Duke Ellington gelsin. Cotton Club'da Duke Ellington'a ulaşıyor ve Duke Ellington böylece New York'un çok önemli bir sahnesinde, gerçekten çok insana ulaşan, özellikle de zengin insanlara çok ulaşan bir kulübünde, Cotton Club'da düzenli olarak performans vermeye başlıyor. Cotton Club'ın şöyle de bir özelliği var. Orada verilen performanslar haftalık olarak radyodan da canlı yayınlanıyor. Şimdi o dönemlerde radyo herkeste yok. Böyle hani 1940'larda 45'lerde olduğu kadar yaygın değil ama radyoda duyuluyor olmanız da sizin gerçekten çok net bir şekilde ünlenmenizi sağlayan bir durum. Böylece Duke Ellington Cotton Club konserleriyle, performanslarıyla ulusal boyutta, yani Amerika çapında bir üne kavuşmuş oluyor. 1930'larda ise Duke Ellington, yani kendisiyle artık böyle ikinci Duke veya işte Duke's Doppelganger olarak anılan yine çok önemli bir besteci, söz yazarı, aranjör ve piyanist olan Billy Strayhorn'la çalışmaya başlıyor Duke Ellington kendi orkestrasında, Duke Ellington Orkestrası'nda ve gerçekten de Billy Strayhorn'la olan işbirlikleri harika parçaların yazılmasına sebep oluyor. Mesela benim de çok sevdiğim Take the A-Train aslında bir Billy Strayhorn bestesidir. Duke Ellington Orkestra adıyla her yerde geçer ama besteci Billy Strayhorn'dur. Zaten Billy Strayhorn da dediğim gibi yani Duke Ellington'ın artık böyle simetrisi, ayna imajı sürekli onun yanında. Duke Ellington kendisi de böyle söylüyor. Sağ kolum, sol kolum, gözüm, kulağım, her şeyim diyor Billy Strayhorn için. Çok yakınlar birbirlerine ve zaman zaman Billy Strayhorn'un Duke'un yerine piyanoda veya Duke'un yerine orkestra şefliği yaparken, provaları yönetirken görebiliyoruz. Yani aslında o da orkestranın bir patronu diyebiliriz. Tabii bu arada şunu da belirtmek isterim, yani Duke Ellington deyip duruyoruz ama Duke Ellington'ın
ismi tabii ki Duke değil, yani Dük değil. Bu aslında bu tip kraliyet ünvanları, işte Count, Duke, King vesaire, bunun gibi ünvanlar o dönemde caz müzisyenlerinin kendi aralarında çok iyi olan müzisyenlere taktıkları bir takım lakaplar. Yani gerçek isimler değil. Mesela King Oliver'ın gerçek ismi Joseph Nathan Oliver. Ne zaman King ünvanını alıyor? O ünvana sahip olan bir başka müzisyeni, yine Chicago'daki bir başka müzisyeni Freddie Hubbard'ı bir rekabette, yani işte karşı karşıya çalıyorlar o dönem orkestralar. O rekabetten Joe Oliver galip çıkınca King ünvanı artık ona geçiyor. Bu müzisyenlerin kendi arasındaki bir durum. Onların verdiği bir isim aslında. Duke Ellington'ın gerçek ismi ise Edward Kennedy Ellington. Bu lakap ise ona aslında müzisyenlik zamanından kalma bir lakap değil. Daha böyle gençlik yıllarında 14-15 yaşlarında aldığı bir lakap. Çünkü o yaşlardayken Duke Ellington böyle çok özenli giyiniyormuş efendim. Yani çok gerçekten giyimine, kuşamına çok dikkat ediyormuş. Diğer çocuklardan, kendi yaşıtlarından o anlamda hep ayrılıyormuş. Hareketleri, tarzı, duruşu, davranışları, konuşması da böyle bir gerçekten yani Royal Family'den gelme, böyle işte kraliyet ailesinden çıkma bir soylu gibiymiş. Bu lakabı da ona diğer çocuklar takmışlar bu yüzden. Yani hani Duke gibi geziyorsun diye Duke ismini vermişler. Onun da herhalde hoşuna gitmiş ki o günden sonra gerçekten müzik kariyerinde de Duke Ellington'dan başka bir isim kullanmamış. Yani Duke Ellington olarak, cazın Duke'ü Ellington olarak bilinmiş. Gerçekten de müzik kariyerinde de, yani profesyonel hayatında da Duke Ellington'ın sahnede hep böyle çok ışıltılı, tertemiz, çok gerçekten kaliteli şeyler giydiğini görüyoruz. Yani buna çok özen gösteriyormuş Duke Ellington. Bu konularda çok ciddi takıntıları da varmış. Yani mesela her set arasında mutlaka gidip, yani o aralarda mutlaka kulise gidip kostüm ve hatta ayakkabı değiştiriyormuş. Yani o yüzden her konsere böyle koca bir gardırop gibi dolaplarla gelip içinden işte çeşitli ayakkabılar, işte siyahı var, kahverengisi var, timsah derisi var, osu var, busu var, yani çeşit ayakkabıyla gelip işte orada karar veriyormuş. İlk sette bunu giyeceğim, ikinci sette şunu giyeceğim gibi. Bazen kostüm de değiştiriyormuş, yani takım değiştiriyormuş. İki sete farklı kostümlerle çıktığı da çok oluyormuş. Bu yani hani güzel bir şey, evet, o dönemde de görülebilir bir şey ama hani Duke Ellington'ın çok ekstra takıntıları varmış. Yani 10 çift ayakkabıyla da gitmezsiniz bir konsere. Hatta Rex Stewart şöyle bir anısını anlatıyor. Bir dönem konserlerde Duke Ellington'ın set aralarında ayakkabı değiştirmediğini fark ediyor Stewart. Yani merak ediyor niye? Çünkü hani Duke Ellington'ın öyle bir alışkanlığı var. Bunu yapmadan asla konserlere çıkmıyor. Mutlaka ayakkabısını değiştiriyor falan. Gidiyor, bakıyor ve şunu öğreniyor ki, yani neden değiştirmediğini şöyle anlıyor. O konserlerde, ayakkabı değiştirmediği konserlerde giydiği ve aslında nispeten diğerlerine göre çok giydiği için daha yıpranmış gözüken ayakkabılarını meğer İngiltere kraliçesiyle tanışırken de giyiyormuş. Bunun kendisine uğur getirdiğini, şans getirdiğini düşündüğü için Duke Ellington o konserlerde o dönem artık ayakkabılar iyice eskiyene kadar hiç ayağından çıkartmamış efendim. Dolayısıyla buradan da şu sonuca varabiliyoruz. Yani aslında Duke Ellington'ın kıyafet konusunda, giyim kuşam konusundaki hassasiyeti biraz batıl inançlara da dayanıyor ve hatta batıl inançlar konusunda da bayağı takıntılı bir karakteri var. Mesela bunlardan bazıları şöyleymiş. Bir takım renkleri asla giymezmiş. Hatta kendisi giymediği gibi orkestranın giymesine de izin vermezmiş. Asla birisine ayakkabı hediye etmezmiş. Kendisi de gelen ayakkabı hediyelerini kabul etmezmiş. Çünkü ayakkabı hediye etmenin hani giyen, o hediyeyi alıp giyen kişinin uzaklaşacağı anlamına geldiğini düşünürmüş. Dolayısıyla aranın bozulacağını, işte bir husumet olacağını falan düşünülmüş. O yüzden kimseye ayakkabı hediye etmiyor. Kendisi de gelen ayakkabı hediyelerini mutlaka reddediyormuş. Etrafındaki pencereleri her zaman kapalı tutarmış çünkü rüzgardan çekiniyormuş. Bu da aslında bir fobiymiş. Anemofobya ismi veriliyormuş buna. Tıpkı bunun gibi, yani bu rüzgar çekincesi gibi tabii ki uçaklardan da çok korkuyor. Uçaklara asla binmek istemiyor. Yani çok zorunlu olmadığı sürece de asla seyahatlere uçakla gitmezmiş. Duke Ellington Orkestrası'nda çok uzun süre çalan bir müzisyen var. Juan Tizol. Hatta Charles Mingus'ın Duke Ellington Orkestrası'ndan kovulmasına sebep olan olayın da baş kahramanlarından biri Juan Tizol. O da şöyle anlatıyor. Diyor ki asla elimizde fındık fıstık varken Duke Ellington'ın kulisine giremezdik. Orkestranın en önemli kurallarından biri buydu. Yani asla onun ofisine veya kulisine, onun bulunduğu bir yere elimizde fındık fıstıkla giremezdik. Dökülür diye korkardı ve bunun kötü şans getirdiğini düşünürdü. Bir de düğmelerin kopmasından, işte ceket düğmesi, gömlek düğmesi falan, bunların kopup yere düşmesinden çok çekinirdi. Bunlar çok büyük yasaklardı diyor. Efendim gördüğünüz gibi Duke Ellington müziği kadar sahne öncesindeki batıl inançlarıyla da bilinirdi. İşte gömleği böyle son düğmesine kadar iliklemez, kuliste asla ıslık çalmaz, bir kıyafetin düğmesi düştüğü zaman
zaman o kıyafeti bir daha asla giymez gibi inançları vardı. Çünkü Duke Ellington mükemmelliyetçiydi. Eğer siz de müzik dinlerken mükemmeli arıyorsanız KEF LS50 Wireless 2 tam size göre. Bu hoparlör Duke Ellington'ın kusursuzluğa olan tutkusu gibi her detayı titizlikle işler. Duke Ellington için bir ritüel ne kadar önemliyse evde KEF LS50 Wireless 2 ile müzik dinlerken duyacağınız berraklık da işte o kadar önemlidir. Duke Ellington için bazı ritüeller bir performansın olmazsa olmazıdır. KEF LS50 Wireless 2 ile müzik dinlerken ihtiyacınız olan her şey size sunulacağı için böyle ritüellere ihtiyaç duymazsınız. Sadece oturursunuz, arkanıza yaslanırsınız ve mükemmelin tadını çıkarırsınız. Duke Ellington üzerine özellikle uzmanlaşmış bir yazar var, bir gazeteci var. Patricia Willard isminde. Onun ağzından dinlediğimiz çok ilginç bir hikaye var. Bir gün ilk kez sahne alacağı bir mekanda Duke Ellington kuliste kıyafetini giymiş, sahneyi bekliyor, hazırlanmış ve o sırada o mekanda ilk kez sahne alacağı için, açılış yapacağı için kendisine gelen ünlü kişilerden, ünlü müzisyenlerden veya artistlerden gelen bir takım telegramları, notları böyle o kulis aynasının etrafına tek tek diziyormuş. Konseri vermiş, çok güzel bir konser. Konser bitmiş, tekrar kulise dönmüşler. Artık toparlanıyorlar, çıkacaklar. Hatta Duke Ellington'ın asistanı bütün o ayakkabıları, kıyafetleri falan hepsini bir bavula, dolaba koymuş, taşıyor. Patricia Willard da Duke Ellington'la yakın arkadaşı olduğu için aynanın kenarında o Duke Ellington'ın konser öncesinde koyduğu telegramları oradan çıkartmaya bir yeltenmiş. Hani toplayacak oradan tek tek. Duke aman demiş, dur dokunma. Demiş niye? Yani hani toplamayacak mısın bunları? Hayır demiş Duke Ellington. Aman dokunma. Açılış günü bir mekanda açılış yaptığın gün gelen telegramları oradan çıkartmak uğursuzluk getirir demiş. Ha bu arada Duke Ellington mesela asla ama asla saat takmazmış efendim. Çok enteresan. Hiçbir zaman saat takmazmış ama sürekli saat kaç diye herkese sorar dururmuş. Yani dakikmiş, saat konusunda çok dakik bir insanmış ama asla saat takmıyormuş. Trompetçi Rex Stewart'a göre Duke Ellington düğmesi kopan bir kıyafeti asla tekrar giymezmiş. Yani diyelim ki bir ceket giyiyor, işte o gün sahnede bir şekilde düğmesi kopuyor. Asla o ceketi bir daha giymiyor. Yani düğme dikelim, tekrar giyelim gibi bir alışkanlığı yok. Düğme koptuysa ceket bir daha giyilmez. Rex Stewart diyor ki biz o dönem çalan müzisyenler olarak çok şanslıydık. Çünkü mutlaka her konserden sonra bir düğme kopuyordu ve birimiz Duke Ellington'ın o şaşalı ceketlerine, pantolonlarına, gömleklerine bir şekilde konabiliyorduk demiş. Efendim Duke Ellington bu batıl inançlar konusunda o kadar takıntılıymış ki bakın son bir örnek vereyim. Gerçekten çok enteresan. Bir gün orkestraya bir tromboncu alıyorlar. Lawrence Brown. Konsere çıkacaklar, işte prova yapıyorlar. Duke Ellington bir bakıyor, aa diyor ya 13 kişi olduk biz diyor. Böyle sahneye çıkamayız diyor 13 kişi. 13 kişi asla. 13. adam hayır diyor. Asla sahneye çıkamaz 13. adam diyor. Ve haftalarca orkestraya 14. birisi katılana kadar haftalarca Lawrence Brown'u kenarda bekletiyorlar. Yani provalara geliyor, gidiyor ama konserlere çıkmıyor. Bir yandan da şikayet etmiş efendim Lawrence Brown. Haftalarca paramı alamadım demiş 13. adam olduğum için. Bir sonra gelen müzisyen ne zaman ki o geldi ondan sonra konserlere 14 kişi çıkmaya başladık. 13 kişi asla konser vermedi Duke Ellington diyor. Efendim işte caz tarihinin böyle müziği kadar detaylı batıl inançlara sahip müzisyeni Duke Ellington'ın hikayesini bugün sizlere anlattım. Jam Session'da bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.